Herkese merhaba, basketbol kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Koç. Bugünkü eğitim videosunda sizlere nasıl etkileyici, durdurulamaz Eurostep yapılır onu göstereceğim. Herkese merhaba tekrardan. Bu eğitim videosunda sizlere Eurostep nasıl yapılır onu göstereceğim. Biliyorsunuz turnike, layup basketbol maçlarında atıyoruz ama artık dünyanın favori hareketlerinden bir tanesi de adam geçmek için de bildiğimiz kadarıyla Eurostep yapıyorlar. Kim yapıyor en fazla bunu yapanlar? James Harden olsun, Kyrie olsun, LeBron James. Çoğunlukla herkes kullanıyor. En başta Eurostep ne onu söyleyeyim. Aynı turnike gibi turnike adımı atıyoruz. Turnike nasıldı? Topu vuruyoruz. Sağ, sol iki adımda çembere atıyorduk. Sol taraftan da öyle. Yani sadece ileriye doğru giderken, çembere giderken yaptığımız hareket sağ, sol atıyorduk. Eurostep'te bu tamamen farklı yönlere adımımızı atıyoruz. Yani şimdi kabaca göstermek gerekirse geldim. Önümde oyuncu var. Normal şartlarda turnike atarken oyuncunun tabii ki yanından turnikeyi bırakıyoruz. Bu Eurostep'te 10. oyuncuyu tamamen ekarte edebilmek için, yani saf dışı bırakabilmek için yaptığımız bir hareket. Geldik. En başta sağ ayağımız bu tarafa, diğer ayak kesinlikle diğer tarafa. Bu tarafa doğru. Ve atıyoruz. Bunu tabii ben hızlı yapacağım şimdi. Eurostep hareketi. Geliyoruz geriden, turnikeye girermiş gibi. Oyuncuyu sağ ya da solundan direkt adım atarak geçiyoruz. Yani kural 1, en başta yapacağımız kurallardan bir tanesi farklı yönlere bunu yapmak. Farklı yönlere turnike adım atmak. Yani bu daha önce çok bilinmiyordu. Klasik basketbolda bundan bir 10 sene evvel herkes biliyor. Tabii ki herkes normal turnike atıyordu. En fazla tek adım turnike ve potaya bırakıyordu. Ama şimdi tabii çok büyük bir kitle, NBA olsun, Euroleague, tabii Türkiye Ligi de dahil. Herkes artık bu Eurostep hareketini yapıyor. Tamamen farklı yönlere adım atıyoruz ve basket sağlıyoruz. Çok etkili bir hareket. Bu hareketin iki önemli kuralı var. Birincisi ayakların farklı yöne gitmesi. Dediğim gibi kameraya karşı göstereyim. Dribbling yaptık. Oyuncu karşımızda bu tarafa ve ters tarafa. Tabii bunu hızlı yapıyoruz. Yani şöyle göstereyim. Geldik. Bu tarafa ve bu tarafa. Tamamen ters tarafa yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra tabii ki de koşu açımız da gene tabii ki potaya doğru olacak. Oyuncu karşımıza almış olacağız. Bu harekette mutlaka oyuncu hiçbir şekilde hareket etme imkanı olmuyor. Çünkü turnikede oyuncu eğer buradan sağ turnike atıyorsak bizi takip etme olanağı var, sıçrama olanağı var. Ama buradan tamamen oyuncuya, müdafaya doğru gelirken çembere, oyuncu tamamen oyuncunun karşısında yapıldığı için hareket, yani tamamen oyuncu kestiremiyor. Oyuncu sağ tarafa gideceğini düşünüyor ilk ayak. Eğer biz sağ turnike atmayı, sol turnike atmayı düşünüyorsak tabii ki biz sağ adım atıyoruz, oyuncu bu tarafa gidiyor. Sol tarafa attığımız anda oyuncu ekarte olmuş oluyor. Diğer taraftan da aynı şekilde sağ turnike atacaksak eğer ne yapıyoruz tabii ki de en başta buraya atıyoruz, oyuncu bu tarafa gidiyor. Tabii Eurostep'te amaç diğer ters adım ve oyuncunun ters tarafına gidiyoruz. Hiçbir şekilde oyuncu bir şey yapamıyor. Eurostep'te ikinci en önemli hareket topun pozisyonu, elimizin pozisyonu. Ya turnikede normal sağ sol ya da sol sağ yaparken göğüs hizamızda topu çok aşağı indirmeden hareket yapıyorduk. Bu Eurostep'te şöyle yan göstereyim. Topun pozisyonu, yani top yukarıda olacak, omuz hizasında. Neredeyse başımızın hizasında. Adımla beraber kaldırıyoruz ve çeviriyoruz. Herhangi bir müdafaanın, oyuncunun müdahale etme olanağını artık sıfıra düşürüyoruz. Geldik. Şöyle yan göstereyim tekrar. Geliyoruz. Ters yöne yukarıdan ve
bırakıyoruz. Bunu bir de bu taraftan göstereyim. Geldik. Bir, ayakların pozisyonu, iki, topun pozisyonu. Yukarı doğru. Bunu deneyin, gerçekten çok etkili olacak. Şimdi kukayla koyalım. Kukayla yapmaya çalışalım. Bir tane şuraya koyayım. Bir tane de buraya. Şöyle yapalım. Videoyu gene çok uzatmayacağım. Geldik. Buradan buraya. Dediğim gibi hareket, oyuncunun burada olduğunu düşünürsek, bu taraftan da yaparsak, geliyoruz bu tarafa doğru ya da buraya geliyorsak eğer bu tarafa doğru. Gördüğünüz gibi oyuncular tamamen ters tarafta kalıyor. Ben tabii hızlı yapmıyorum. Daha yavaş gösterdiğim kadarıyla. Dediğim gibi iki çok önemli kural var. Bir, ayakların pozisyonu ters tarafı olacak. Sağ ya da sol. Diğer ise topun pozisyonu, top yukarıda olacak ve oyuncudan uzak bir şekilde yükseldik. Tekrar çekiyorum ve atıyorum. Son kez göstereyim. Biraz daha şöyle koyabiliriz. Biraz daha yakın. Yani bunu neden koydum? Hem bu tarafta çalışmak için hem bu tarafta çalışmak için. Geldik. Yukarı doğru. Attım. Bunu tabii takım halinde ve personal training, yani tek başınıza da çalışabilirsiniz. Sanırım bu kadar yeterli. Ya etkileyici, tutulamaz, engellenemez Eurostep nasıl yapılır? Bu videoda onu gösterdim sizlere. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bu videonun altına ve diğer videoların altına da mutlaka yorumlarınızı bırakın. Çünkü sizin yorumlarınız benim için çok önemli. İstediğiniz antrenman dili varsa, özellikle bireysel antrenman istediğiniz şekli varsa lütfen bana yazın. Ben de mümkün olduğu kadar boş vaktimde sizlere cevaplayacağım ve yapmaya çalışacağım, video çekmeye çalışacağım. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, görüşürüz.